Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere 5 dakikalık periyotlarda bir scalping işlem göstermeye çalışacağım. Bu eğitim videosunda bir scalping işlem stratejisi nasıl oluşturulur, nelere dikkat edilir, bir alsat taktiği oluştururken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Hem bunları anlatacağım hem de sizlere çok güzel benim de çok sık kullandığım bir stratejiyi göstermeye çalışacağım. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. İzninizle şimdi eğitim videomuza geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımda 5 dakikalık bir periyot açık ve mumlarım normal mum grafiği. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Ve herhangi bir paritenin 5 dakikalık grafiği karşımda. Öncelikle benim yapmam gereken şey göstergeler kısmından EMA'yı açmak. EMA'ya bir kere tıklıyorum ve karşıma EMA geliyor. Buradan girdi ayarlarından uzunluk kısmını 200 yapıyorum. Biraz da kalınlaştıralım. Şöyle aynen. Rengini de biraz daha açıyorum. Ya da şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi EMA'm karşıma geldi. Şimdi ben 5 dakikalık periyotlarda bir scalping işlem yapacağım. Ama neye dikkat etmem gerekiyor? Bunları size anlatacağım. Öncelikle EMA'yı 200 yapma sebebi düşük periyotlarda eğer bu piyasada çok fazla bilginiz yoksa yüksek hareketli ortalama kullanın. Yani 9 da kullanabilirsiniz. 9 kullanırsanız mumlara daha yakın olur hareketli ortalama. 200 kullanırsanız da sizin için bir destek direnç görevi görür. Yani bugün EMA bizim için ikinci ekstra olarak bir destek direnç görevi görecek. Daha sonra benim yapmam gereken şey periyodumu yükseltmek. Hemen 1 saatlik periyoda çıkartıyorum grafiğimi ve gördüğünüz gibi grafiğim 1 saatlik periyoda geldi. EMA'm da alt tarafa geçti. EMA'nın bana en büyük avantajı trendin yönünü belirlemek. Yani mumlar hareketli ortalamanın üzerine çıktığı zaman fiyatların yükseldiğini, hareketli ortalamanın aşağısına düştüğü zaman fiyatların düştüğünü, yani bir düşen trend olduğunu söylüyor. Ayrıyetten hareketli ortalama benim için bir destek direnç görevi de görüyor. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir direnç olarak çalışmış, fiyat yukarı yönlü bir trend oluşturamamış. Ama bizim konumuz şu anda bu değil. Biz scalping tarafındayız. Şimdi öncelikle benim yapmam gereken şey burada gördüğüm mumları bir yatay çizgi atmak. Ve burada yatay çizgi attıktan sonra grafiğimi 5 dakikalığa çevirip orada bir al-sat stratejisi oluşturmaya çalışacağım. Hemen buradan yatay çizgimi alıyorum ve fiyatın en çok takıldığı yerlere birer çizgi atıyorum arkadaşlar. Şimdi başlayalım. İlk önce fiyatın şu bölgelerde takıldığını, bakın şu bölgelerde takıldığını görüyorum. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Bu bölgelerde fiyatın takıldığını görüyorum. Bu birinci çizgim. Daha sonra şuraya da atabiliriz. Bakın fiyat burada da takılmış. İkinci çizgim. Bir tane daha alıyorum. Bakın şuralarda çok fazla iğnelemeler olmuş. Tam şu bölgeye. Buraya da bir çizgi attım. 5 dakikalık periyotlu işlem yapacağımız için şu araya da atabiliriz. Bakın şu bölgeye aldım. Şuraya aldım. Şuradaki iğneleri aldım. Ve bu bölgeleri aldım. Buradaki çizgiyi siz kendiniz çoğaltabilirsiniz. Buraya da atabilirsiniz. Bakın tam şu bölgeye hiza alıyorum. Ve buraya da bir çizgi atıyorum. Şu alt tarafa da bir çizgi atabilirsiniz. Hem burayı hem burayı alırsınız. Daha sonrasında şuraya bir çizgi atabiliriz. Bakın tam şu bölgeye. Yani buradaki çizgileri doldurmak sizin için avantajdır. Çünkü buradaki çizgiler arasında bir al-sat taktiği yapacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir anlam ifade etmiyor bizler için. Ama biz bunu
5 dakikalığa düşürdüğümüz zaman bizim için çok büyük anlam ifade edecek. Bakın şu bölgeye de bir çizgi atıyorum. Şuradaki bölgeyi aldım. Ve şimdi periyodumu 5 dakikaya çeviriyorum. Grafiğimi 5 dakikaya çevirdikten sonra benim attığım destek direnç çizgileri gördüğünüz gibi bakın nasıl çalışmış. Fiyat desteğe gelmiş, destekten tepki almış, yükselmiş. Fiyat desteğe gelmiş, destekten tepki almış, yükselmiş. Yani benim için şu anda muazzam bir scalping işlem yapma fırsatı veriyor. Eğer vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız şuna dikkat edin. 5 dakikalık periyot olduğu için buradaki kar oranları düşük olur. Yani 0.10, 0.20, 0.30 şu şekilde mumlar gelir mesela. Bu şu 0.10. Bazen şöyle mum gelir bakın. 0.34 tarzında mumlar geleceği için burada sizin kaldıracınızın miktarı önemlidir. Ben 2x kullanıyorum çünkü vadeli işlemler çok risklidir. Ben parama göre 2x açıyorum. Sizin paranız daha düşüktür. Riskinizi siz daha da arttırabilirsiniz veya da hiç risk almayabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin elinizde olan bir şeydir arkadaşlar. Çünkü vadeli işlemler kendi başına çok riskli bir işlemdir. Burada paranızı kaybettiğiniz zaman bunun geri telafisi yoktur ve bütün paranız gider. Şimdi benim yapmam gereken nedir? Öncelikle buraya çizgilerimi attıktan sonra benim burada dikkat etmem gereken 2 tane olanak var. Şimdi öncelikle az önce söylediğim gibi destek dirençler var. Bir de hareketli ortalamamız var. Şimdi fiyat hareketli ortalamanın üzerine çıktığı zaman bir trendin başladığını öngörüyoruz demiştik sizlere. Yani fiyat hareketli ortalamanın üzerine attığı zaman fiyatların yükseleceğini ve olması gerektiğinden biraz daha fazla yükseleceğini öngörüyoruz. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Hareketli ortalama yani 200 günlük hareketli ortalamamızın üstünde ayrıyetten bizim destek direnç olarak çizdiğimiz çizgiler üzerinde bir mum kapanışı geliyorsa burada bir al sinyali oluşturabiliriz. Yani biz kendimiz burada kendimize buradan alayım sinyalini verebiliriz. Şimdi baktığımız zaman şuradan hem destek direnç üzerinde bir mum kapanışı geliyor hem de hareketli ortalamanın üzerinde bir mum kapanışı geliyor. Yani şu mumu gördükten sonra ben burada bir al koşulu oluşturabilirim. Nereye kadar al koşulu oluşturabilirim? Buranın kapanışından aldığımı varsaydığım zaman benim satacağım yer hemen hemen 0.40. Yani burası da benim direncim oluyor. Scalping işlem yapacağımız için buradaki muma kadar beklemeyebilirsiniz. Kaldıracınız yüksektir. 0.10'da bile sizi kurtarıyorsa kar oranınız bunu satabilirsiniz. Ben genelde 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 arasında bir işlem açıyorum ve buna göre gidiyorum. Buradan aldık ve buradan sattığımızı varsayıyorum. Fiyat tekrar bir üstteki direnci kırdı ve dirençte oyalanmaya başladı. Fiyatlar hareketli ortalamamın üzerinde. Benim tekrardan al koşulu oluşturabilmem için ya fiyatın desteğe gelmesini beklerim ya da fiyatın hareketli ortalamaya gelmesini beklerim. Bazen eğer ikinci bir indikatör kullanıyorsanız yani farklı bir indikatör kullanıyorsanız kullandığınız indikatör size burada fiyat desteğe geldiğinde bir al koşulu oluşturuyorsa desteği öngörebilirsiniz. Ama eğer indikatör kullanmıyorsanız ve sadece hareketli ortalama ve destek dirençlerden yardım alıyorsanız fiyatların hareketli ortalamaya gelmesini bekleyin. Peki bu durumda bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu tarz durumlarda fiyat hareketli ortalamaya geldiği zaman bir al koşulu yine oluşturabiliriz. Çünkü trendin devam ettiğini ve fiyatların hareketli ortalamadan dönebileceğini öngörürüz. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus, buradan fiyatı aldığımızı varsayalım ve fiyat buraya temas etti ve aldık. Stop nerede olacağız? Stop konusu tamamen göreceli bir kavramdır. Sizin risk analizinize bağlı, yani risk ödül oranınıza bağlı. Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde ise en yakın desteğin altında stop olabilirsiniz. Yani desteğiniz fiyat
hareketli ortalamayı aşağıya kırdı. En yakın desteğin de altında bir mum kapanışı yaptıktan sonra orada stop olabilirsiniz. Yani şöyle varsayalım olayı. Şu arkaları görmüyoruz ve fiyat şu anda buraya geldi. Bir tane yatay çizgi aldım. Hareketli ortalamamın üzerinde fiyatlar devam ediyor. Ve oldu da şu mumu gördüm, yakaladım. Bu mumun kapanışını beklerim. Ve stopumu da bakın arkadaşlar şu bölge. Şu bölgeye koyarım. Burayı hiç görmüyoruz. Bu bölgeye koyarım ve buradan bir alım gerçekleştirmeye çalışırım. Veya da buradan bir satım gerçekleştirmeye çalışırım. Stop olurum. Stop olmak sizi zarar ettirmez. Sizi büyük felaketten kurtarır. Kademeli alım yapıyorsanız zaten stop olmak, yani şöyle söyleyeyim, paranızı 10'a 20'ye 30'a bölüyorsanız zaten her kademede alım yapacağınız için ortalamanız sürekli aşağı düşeceği için kolay kolay stop olmam ben. Ama tek bir işlem yapıp ortalama düşürmeyeceksem stop olurum. Bunu da sizlere söyleyeyim. Gördüğünüz gibi zaten fiyat desteği kıramamış. Buradan tepki alıp yine zaten hareketli ortalamanın üzerinde mum kapanışını yapmış. Bizim için önemli olan zaten mum kapanışları. Yani buradaki mum buraya kadar kırabilir. Daha da altına kırabilir. Bu önemli değil. Ama burayı kırdıktan sonra kapanması önemli. Burada kapanmayıp yukarıya atıyorsa bakın tekrardan burada bir problem yok. Mesela bakın buraya kadar bir iğne ucu gelmiş. Fiyat tekrardan üstünde kapatmış. Çok güzel bir örneği var. Buradan buraya bir iğne atmış. Fiyat tekrardan hareketli ortalamanın üzerinde kapatmış. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi biraz daha ileriye doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi hareketli ortalamanın üzerinden aldım ve ilk dirençte satabilirim. Bu gayet normal çünkü ilk direncim benim fiyatın oradan tepki alabileceğini öngördüğüm yer. Buradan satabilirim. Burada sattıktan sonra bir daha işleme gireceksem burayı beklemenize gerek yok. Dediğim gibi burada sattıktan sonra artık fiyat buradaki desteğe gelirse tekrardan bakın mesela 1, 2, 3, 4, 5. 5. mumda tekrardan buraya geliyor. Buradan da bir alım oluşturabilirim. Ama bu sefer de neye dikkat etmem gerekiyor? İkinci bir indikatörden destek almam gerekiyor. İkinci bir indikatör olarak da momentum tabanlı indikatör kullanabilirsiniz. Bunlardan işte RSI, stokastik tarzı indikatörleri kullanıp bunlardan yardım alabilirsiniz. Ama bunların girdi ayarlarını varsayılan ayarlar olarak kullanmayın. 5 dakikalık periyottaki girdi ayarlarını 5 dakikalık periyoda göre kullanın. Yani indikatörleri kullanmayı bilin. Onların bize verdiği varsayılan ayarları genelde günlük ve 4 saatlik grafikler için uygundur. Düşük periyotlardaki ayarlar çalışmaz. Yine aynı şekilde desteğimi alırım ve arkasından bir üstteki direncimle satarım. Şimdi buradaki direnç mesafesi çok fazla. O yüzden ne yaparız? Yine dediğim gibi burayı görmeyin. Burada takıldığı yer mesela burası. Şu bölgeden fiyatı satarım. Yani buradan aldığım bir şeyi buradan satarım. Çünkü daha önce burayı bir direnç destek olarak görmüş, direnç görmüş, direnç görmüş. Ve buradan fiyatı aldıktan sonra benim otomatik olarak burayı tekrardan direnç görme olasılığını göz önünde bulunduracağım için buradan satarım fiyatı. Yine ileriye doğru gidiyorum. Fiyat yine hareketli ortalamama değmiyor. Fiyat tekrardan hem desteğimin hem hareketli ortalamamın kesiştiği yere geliyor. Buraya geldikten sonra tekrardan ben buradan bir al sat sinyali oluşturabilmem için buradan bir long sinyal yani alım sinyalini gerçekleştiririm. Ve buradan fiyatı tekrardan alırım. Yine dediğim gibi göreceli bir kavram. Bunun nereden satacağınız tamamen size bağlı. Sizin kar doyumunuza bağlı. Dediğim gibi ben %0.10, 0.5, 0.20 tarzında bir alımlar gerçekleştiriyorum. Ve oradan karımı alıp satıyorum, çıkıyorum işlemden. Ve buradan da yine bize güzel bir kar verir. Fiyat tekrardan aşağıya geliyor. Bakın buradan tekrardan bir alım yaptığımı varsaydığım zaman yine zaten burada ben kardan alım yapıp çıkıyorum. Ve artık bakın burası çok önemli. Fiyat burada yine hareketli ortalamanın üzerinde bir mum kapatıyor. Ve fiyat buradan aşağıya düşüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi benim burada stop olabilmem için stop noktamı da hep bir geriden geliyorum. Bakın. Şu bölgeyi yaparım. Bu bölgeyi niye yapıyorum? Bakın burası bir destek olarak çalışmış. Eğer fiyat bunun altına düşerse ben burada stop olurum derim. Ve buradan da kendimi stop ettiririm. Yani şuradan aldığım malı
burada satarak bir stop olmuş olurum. Yine devam ettiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hareketli ortalama ile çizdiğimiz destek direnç yatay hareket ediyor ve burada piyasanın yatay bir hareket ettiğini de görüyorum ve gözümün önünde gördüğünüz gibi yeşil kırmızı tarzında mumlar yakıyor. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Fiyatlar genelde destek ve direnç arasında ilerleyip gidiyor. Ve bu şekilde ben kendime göre bir scalping işlem açma fırsatı, bir al-sat stratejisi oluşturmaya çalışırım. Yine baktığımız zaman yine günümüze doğru geliyoruz. Fiyatlar sürekli aşağıya yukarı yani destek direnç, destek direnç, destek direnç olarak çok güzel bir şekilde çalışmış. Buradaki destek dirençleri biz zaten anlık olarak bulmadık. Bizim buradaki destek dirençlerimizi bulmamızın en büyük sebebi burada fiyatın daha önceden değmesidir. Yani biz buradaki mumlara bakarak buranın destek ve direncini bulduk. Yani geçmişteki mumları varsayarak gelecekteki destek ve dirençleri bulduk. Zaten 4 saatlik ve 1 günlük grafiklerde de biz bu şekilde destek direnç buluyoruz. Çok başarılı bir scalping işlemdir. Yani çok başarılı bir al-sat taktiğidir bu. Bunu doğru kullanırsanız gerçekten büyük başarılar elde edersiniz ve ciddi anlamda paralar kazanırsınız. Benim de çok fazla kullandığım bir stratejidir bu. Umarım sizlere faydası olur. Dediğim gibi anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak işlemler açmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol kazançlar.